Evet. Yani üniversite zamanı aslında onlar için oldukça iyi bir zaman ve şu anda artık internetin ve dijital ortamın bütün imkanlarını kullanabilir haldeler. O yüzden bir üniversiteden beklentileri ne olmalı? İyi bir altyapıya sahip, biraz araştırma yönü kuvvetli, ileride sektörde yaşayacakları, iş ortamında yaşayacakları ortamları onları daha üniversite ortamında stimüle edebilen, sadece üniversite eğitimiyle kalmayıp başka yetkinlikleri de kazandıran, işte bunların içerisinde dil çok önemli bir parametre. Eskiden bir dil bir insan diyorduk, şu anda o dil sayısını artırmaya başladık. Biz Yeditepe Üniversitesi'nde öğrencilerimiz zaten eğitim dilimiz İngilizce, hani bunun yanında Fransızca, Almanca, Rusça eğitim veren bölümlerimiz de var ama öğrencilerimizi ikinci bir dil için teşvik ediyoruz. Yani bunu 2-3 yapmak, bunlar çok önemli. Artı kısa dönem sertifika programları var artık. Onların yeteneklerini, yetkinliklerini artırabilecek. Çünkü iş ortamı öğrenmeyi seven, öğrenebilen, problemlere çözümle yaklaşabilen mezunlar istiyor. Ve bunları olabildiğince üniversite ortamında gerek uygulamalar, gerek simülasyonlar, gerek dersler kapsamında aldıkları zaman kendilerine olan güvenleri geliyor. Tercihlerde öğrenciler, siz sürekli olarak öğrencilerle, velilerle, değerli ebeveynlerle bir aradasınız. Evet. En çok ne soruyor? Şu soruluyor mu? Ya hocam iyi güzel diyorsun da hani üniversitede güzel. Sen bize hani garanti bir meslek söyle. Puanımız da zayi olmasın. Mezun olduğumuz zaman hani çok da fazla yorulmadan hani biz iyi bir kariyer sahibi olalım. Var mı? Öyle bir istek var mı? Öyle bir istek bütün gençlerde var ama tabii ki şu anda artık rekabet çok fazla. O yüzden üniversite sadece bir anahtar. Biz kapıyı nasıl açacaklarını gösteriyoruz onlara ama diğer donanımları elde edebilmeleri için de imkanları olabildiğince önlerine sunmaya çalışıyoruz. Bu imkanları yakalayıp alanlar daha başarılı oluyor tabii ki. Hayat o şekilde devam ediyor. O yüzden olabildiğince yurt dışı imkanları sunuyoruz. İşte kulüplerle sadece iyi bir mühendis olmayın, iletişim yönlerinizi de geliştirin. İşte sadece sanatla uğraşmayın, onun ötesinde işte bir tasarımda da nasıl yaklaşırsınız ya da bir mühendisin o sistemsel bakış açısına nasıl bir araya gelirsiniz. O yüzden kampüs üniversiteleri bu anlamda gerçekten çok elverişli. Çünkü aynı ortamda aynı havayı soluyorlar ve birbirlerinden etkileniyorlar. Yani o yatlar, katlar, villalar dizilerde oluyor. Gerçek hayatta o şekilde olmuyor. Gerçek hayatta bir şey var. Çok çalışacaksın. Çalışmak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor, öğrenmeyi bırakmamak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Sürekli araştırmak, sürekli kendini yenilemek. Işte 21. yüzyıl becerileri, etkinlikler dediğimiz şeyler işte bunlar. Etkinlikler dediğimiz şeyler de bunlar zaten. Yani sektör de zaten bunu istiyor. Sektör bize şunu söylüyor, diyor ki biz temel eğitimi olan insana her zaman ulaşabiliyoruz ama düşünmeyi, araştırmayı seven birisi olduğu zaman ona istediğimiz her şeyi öğretebiliyoruz. O yüzden kendilerine güvenmeleri için olabildiğince kendilerini donatmaları gerekiyor. 210 tane üniversite var. Evet. Herkes bunları söylüyor. Evet. Herkes işte en iyi biziz diyor. Doğal işte. Ama gerçekten bunları yapıyorlar mı? Yahut da yapanları nasıl biz bulacağız? Ben kendi üniversitemizde bizde araştırma altyapısı, çünkü uygulamalı bilimlerde, yani bunun içerisinde mühendislik, mimarlık, sanat, iletişim, her bilimin bir uygulama alanı var. O uygulama alanlarının altyapısını sağlayacak laboratuvarlarınız, atölyeleriniz varsa, hatta hukuk öğrencileri için sanal odalarınız varsa, o zaman öğrenciler gerçek hayatı neler yaşayabileceklerini daha ilk yıllardan öğrenebiliyorlar ve de biz şeye çok önem veriyoruz. Özellikle öğrencinin hem endüstriyle hem kamudaki kişilerle hem de sivil toplumla beraber ortak projeler yapması ve bu projeleri daha lisans yıllarında deneyimlemeleri. Hem bir taraftan toplumsal katkı, hepimiz şu anda onu konuşuyoruz. Hem de bir taraftan daha sonra yapacaklarının deneyimini, kendilerine olan güvenlerini, aldıkları eğitiminin nerede karşılık bulabileceğini öğrenmiş oluyorlar. Ve laboratuvar olayı gerçekten uygulamalar açısından çok önem arz ediyor. Ama hani bunları yani neticede bunlar genç. Çünkü bu tarihe kadar hayatın pek içinde bulunmadılar. Yani biraz da koruyucu, kollayıcı bir yapımız var. İşte okul, sınava hazırlık, puan,
ondan sonra da tercih yap diyoruz. İşte 4-5 yıl sonra da bu çocuklar iş hayatına atılacaklar. Üniversitenin burada önce olması gerekiyor. Üniversitenin onlara kapı açması gerekiyor. Bizim çok donanımlı öğretim üyelerimiz var. Öğretim üyesi kadrosu çok önemli. Onlara vizyon kazandırabilecek, kendisindeki bilgiyi aktarabilecek ve aynı zamanda çok iyi bir öğrenci merkezi ve öğrenme öğretme birimimiz var. Onlar da aynı şekilde yeni gelen bir lise öğrencisini, ki Türk eğitim sistemini düşünürsek sürekli sınav üzerinden gelen bir gençlikle biz onları, kapıları açıyoruz. Onlara üniversiteye geldikleri zaman adaptasyon için neye ihtiyaçları var? Nasıl bir arkadaşlıklar nasıl edilir? Akran danışmanlığı denilen bir şeyi oluşturduk üniversite içerisinde. Daha eski sınıftakiler daha yeni gelenleri abilik, ablalık yapıyorlar aslında. Bu da tabii ki onların deneyimleri, öğretileri, öğretim üyelerinin bilgileri, edindikleri tecrübeleri, öğrencileri yayma işlemini gerçekleştirme. Ama bunların olabilmesi için de tabii ki bir ayağında yurt dışında işte Erasmus diyoruz. Baştan bunu istiyorlar. Ama yap deyince de bu bir dursunla dönüşüyor. Hani sonra yaparız, ertelemeye dönüşüyor. Bunun için de bir özgüvenin oluşması lazım. 2, yabancı dilinde olması lazım. Çünkü orada sadece günlük hayatını idame ettirmeyeceksin. Dersleri de bu şekilde takip edeceksin. Kesinlikle. Uluslararasılaşma o anlamda çok önemli. Biz hem farklı değişim programları, Erasmus programı, ama onun ötesinde öğretim üyeleri, farklı ülkelerden gelen, Yeditepe Üniversitesi'nde tam zamanlı lokal olarak yerleşen ve onun ötesinde de diğer yurt dışındaki işte Kanada, Almanya, Amerika, hatta Kore, Uzak Doğu ülkeleriyle ortak programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O zaman öğrenci bunu sadece, aslında pandeminin bize getirilerinden, götürüsü çok fazlaydı ama getirilerinden bir tanesi de online ortamlara çok fazla hakim olduk. Şu anda biz dünyadaki diğer 2 büyük üniversiteyle beraber ortak bir online platformda ders geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunların şöyle avantajları var. Oradaki düşünce yapısını, oradaki gencin hissettiklerini, beraber çalışabilmeyi, ortak çalışmayı, paydaş çalışmayı öğrenme şansları oluyor. Erasmus değişim programları her yerde var, her zaman var, her zaman olacak. Yurt dışı her zaman öğrenciye farklı kültürleri tanıtma açısından çok büyük bir avantaj. Ne istediğini bilmesini sağlayan bir yollardan bir tanesi. Şimdi bu pandemiyle birlikte yaşadığımız hani uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, o bir bakıma şeyi de doğurdu. Yani bireysel çalışmayı, girişimciliği, ondan sonra işte tek başına bir şeyler de yapabilmeyi. Gençlerin ve üniversitenin bu konudaki girişimcilik ruhu, hani onu aşılan. Çünkü illa bir yere girelim. İşte hani tırnak içinde söylüyorum, çok özür dilerim, öğrenci tabiri, bir yere kapağı atmaktan ziyade hani ben ne yapabilirim? Ya da birkaç kişi biz ne yapabiliriz? Evet, evet. Artık zaten yaratıcı düşüncelere ihtiyaç var. Yani bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda da yeni fikirler, yaratıcı fikirler ve bu yaratıcı fikirleri sağlayabilmek için de kampüs içerisinde buna uygun bir habitatın yaratılması. Bizim de çok güzel bir girişimcilik habitatımız var. Aynı zamanda üniversitenin bir teknoloji üssü de mevcut. Öğrencilerimiz girişimcilik fikirlerini, oluşturdukları fikirleri daha sonra oraya da aktarabilme şansına sahipler. Artık ben gıda mühendisi olduğum için size oradan örnek vereyim. İşte karbon emisyonu çok fazla artıyor. Artık biraz daha hayvansal üretimden bitkisel üretime doğru bir dönüş var. O yüzden daha proteini bitkisel tabanlı olan üretim yapan girişimci yeni akıllara ihtiyacımız var. İşte biz bunları daha üniversite yıllarından farklı bilimsel projelerle öğrencinin aklına sokup ve şu anda girişimcilik habitatı içerisinde inanılmaz destekler var, özgüven var. Bunu olabildiğince üniversite yıllarında kendi kampüsümüzün içerisinde oluşturmaya çalışıyoruz ve o artık oturmuş bir yapı. Farklı konseptlerle her sene TÜBİTAK'la beraber ortak platformlarda öğrencilere çağrılar yapay açılıyor. zeka sizi, üniversite yönetimini, iş hayatına hazırladığınız öğrenciler açısından tedirgin ediyor mu? Onun için hani bir girişiminiz, önleminiz diyelim ya da tavsiyeleriniz var mı? Yapay zeka tabii her şeyin, o teknoloji hep iyilikleri ve kötülükleriyle beraber geliyor ama biz iyi tarafından düşünüyoruz. Tabii
Ki bu online dönemde biraz telaşlanmadık değil. Yapay zeka sayesinde öğrencilerin sınav endişesini biraz yaşadık ama sonuç itibariyle öğrenciyi araştırmaya iten ve pratikliğini sağlayan her türlü öngörü bizim için önemli. Bize zaten bu kapsamda yeni bir fakültemiz açıldı. Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi. Tamamıyla buna ilişkin yeni bir laboratuvarımız oluşturuyor. Yapay zekayı iyi şeyler için kullanırsak bu Evet. tıptan Gibi. bilime, sanata kadar Doğru, gerçekten çok faydası dokunuyor. Yani akkara diye olayı görmemek gerekiyor. Peki olay sadece hani iş hayatına azaldı değil. Yani üniversitenin tek görevi o değil zaten. Bunun dışındaki kazanımlar, hayat boyu hani kişiye kazandırdığı meziyetler nelerdir? Evet, hayat boyu öğrenme çok gerçekten önemli. O yüzden kulüplere çok önem veriyoruz. Biz öğrencilerin sosyal yetkinliklerini de artırmaları açısından. Yani kulüplerin çeşitliliği, spor yine üniversitemiz tarafından çok fazla desteklenen. Yani öğrenci hayat boyu öğrenmeyi öğrenmesi. Çok yönlülüğü teşvik etmek. Öyle Çok değil mi? yönlülük. Evet. Tabii ki olabildiğince bir arada çalışma, multidisiplin çalışma ve çok yönlü arası, olabilme. Takımlar arası çalışma. Evet. Son mesaj. Son mesaj, ben öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım istedikleri okullara, istedikleri şekilde girerler ama hayat sadece bir seçime bağlı değil. Her zaman yeni opsiyonlar karşılarına çıkabilir. Yolları açık olsun. Evet, çok teşekkür ederiz.